Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da yeni hükümet göreve başladı. Başbakan Scholz'un yapmış olduğu ilk icraat eyalet başbakanlarıyla korona toplantısı yapmak. Bazı eyalet başbakanları bu toplantıya bizzat Berlin'den katıldı. Bir kısmı ise telekonferans ya da video konferans yöntemiyle katıldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu toplantıda başbakan yapmış olduğu açıklamada yılbaşına kadar herhangi bir şekilde kapanma kararı almayacaklarını, yeni kısıtlama tedbirleri getirmeyeceklerini, ancak mevcut durumun artarak devam etmesi halinde bu kararlarını gözden geçireceklerini, yeni kararlar alabileceklerini de söyledi. Yine yeni başbakan Çiçeğiburnundaki Scholz şunları söyledi. Bizler bu koronavirüsü hep birlikte eyalet yöneticileriyle beraber el ele vererek atlatabiliriz dedi. Bunun yanı sıra eyalet başbakanları da bildiğiniz üzere aşı zorunluluğuyla ilgili ikiye bölünmüş vaziyette. Köln'ün Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinin başbakanı mutlak surette çok acil bir şekilde aşı zorunluluğunun hayata geçirilmesi için yasanın çıkartılmasını istedi. Yine değerli izleyicilerimiz, diğer eyalet başbakanlarının pek çoğunun da bu görüşe katıldığı belirtildi. Bununla ilgili olarak Berlin Eyalet Başbakanı Michel Müller de aşı zorunluluğunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Müller aşı zorunluluğunun haftalardan beri tartışıldığını anımsatarak aşı zorunluluğunun şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kararlaştırıldığını ve bunun mutlak surette hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, yeni başbakanın koronavirüsle mücadelesi görüyoruz ki Merkel'den çok farklı değil. Koronavirüsün zorunluluğuyla ilgili olarak Şubat ayında, Şubat'ın sonuna doğru Mart'ın başı gibi bir yasanın Almanya Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Şimdi bu Şubat ayına ya da Mart'a kadar daha en az 3 ay var. Neden bekletiyorlar? Onu anlatayım size. Şu anda Almanya'da yaklaşık 25 milyon kişi bu aşıları vurdurmadı. Bir taraftan çıkıp bu aşılar bu işin kurtuluşu diyorlar. Madem kurtuluşu, neden yasayı çıkartmıyorlar? Çünkü 25 milyon insanın tepkisinden korkuyorlar. Bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce ne dediler? Bu sıvıları vurdurmak zorunlu değil dediler. Ama görüyoruz ki karşımızda öyle bir tablo var ki bu siyasetçiler dün konuştuklarını unutmuş vaziyetteler. Peki Şubat-Mart ayında Almanya'da koronavirüsle ilgili olarak zorunluluk yasası çıktığında ne olacak? Bu sıvıları vurdurmayan insanlara önce para cezası verecekler. İlk uyarıda örneğin 3.000 euro civarında, ikinci uyarıda da 10.000 euro civarında bir para cezası şu anda tartışılıyor. Evet, 10.000 euro. Peki, vatandaş yine olmadı. Parayı da ödemedi. Milyonlarca Almanya vatandaşı ya da Almanya'da ikamet eden insan. Arkadaşlar, bu resmen gerek Almanya, gerekse de Avusturya gibi, Belçika gibi, Hollanda gibi bu iş zorunlu olacak diyen ülkelerde bir tiyatro oyununa dönmüş vaziyette. Zorunlu değil diyorlar, sonra da bir yasa çıkartmak istiyorlar. Şimdi benim birkaç sorum olacak bu siyasetçilere. Bu işi zorunlu yaptınız. Bilim insanları bunu istiyor. Tamam, saygı duyuyoruz. Bilim insanlarına bir şey söylemiyoruz. Ben bakın sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa bunu yapın. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bu siyasetçilerin tavrını anlatmaya çalışıyorum. Peki bu yasa çıktıktan sonra insanlar bu virüsü kapmayacak mı? Vurdular diyelim. 3 doz yaptılar. Bunun garantisini herhangi bir şekilde üstlenen ya da bu sorumluluğu alan var mı? Yok. Peki. Bugüne kadar bu sıvılarla ilgili olarak olumsuz bir şey yaşayan insanların çalacak bir kapısı var mı? Ya da bundan sonra olumsuz bir durum yaşayanların çalacağı, gideceği bir kapı var mı? O da yok. Peki. Değerli izleyicilerimiz, bakın. İnsanoğlu büyük bir bilinmezliğin içerisinde bir sağa bir sola sürüklenip duruyor. Koronavirüsün varlığı şüphe götürmez. Ancak
Bu işle ilgili alınan tedbirlerle ilgili çok sayıda soru işareti var. Adeta oyuncağa çevirmiş vaziyetteler. Milyarlarca insanı da dünya genelinde bir oyuncak yapmış durumdalar. Avrupa kıtasında yaklaşık 460 milyon insan yaşıyor. Almanya'nın ilk biz bu işi zorunlu yapacağız demesinden sonra Avrupa kıtası kaynamaya başladı. Milyonlarca, yüz milyonlarca insan bunun zorunlu olmayacağını, herkesin kendi sağlığından sorumlu olduğunu, nitekim bu insan haklarına, hukuka uygun değildir diye insanlar sokaklara döküldüler. Şimdi Şubat-Mart ayında bu yasayı da göreceksiniz çıkarmayacaklar. Diyecekler ki vaka sayıları düşüyor. Çünkü biliyorsunuz Mart ayından sonra geçen yılda öyle oldu. Vaka sayıları yavaş yavaş düşmeye başladı. Düşmeye başlayınca da gördük ki yavaş yavaş yaz aylarıyla beraber insanların moralleri yerine geldi. Siyasetçiler de çok piyasaya çıkıp konuşmadılar bu konuyla ilgili olarak. Ne zaman ki kış ayları gelmeye başladı, yeni bir varyant dendi, yeni bir mutant dendi. İşte şimdi Omikron denilen yeni bir mutantla insanoğlu mücadele etmeye çalışıyor. Almanya'da günlük vaka sayıları bugün 100 bin civarına geldiyse, bakın o civarda seyrediyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı da 500'ü geçtiyse bu siyasetçilere ben güvenmiyorum. Net. Bu siyasetçilerin bir başarısından söz etmek de mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki yeni başbakan bu. Daha 3 gün olmuş eleştiriyorsun. Değil arkadaşlar. Yapmış olduğu bu ilk açıklamadan Merkel'in siyasetini sürdüreceği açık bir şekilde ortada. Merkel'in son 2 yılda koronavirüsle ilgili olarak almış olduğu kararlarda başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer siz başarılı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yazın neden? Ben başarısız olduğunu, koronavirüsle ilgili almış olduğu tedbirlerde başarısız olduğunu söylüyorum. Çünkü ben sonuca baktığım zaman vaka sayıları bugün geçen yılla aynı noktaya geldiyse, hayatını kaybeden insanların sayısı da korkunç bir şekilde artmaya devam ediyorsa ben Merkel'in başarılı olduğunu düşünmüyorum. Afet yönetiminde Merkel başarısız. Sel oldu geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz. Pek çok vatandaşımız zarar gördü. Hala bu selin yaraları sarılmış değil. Başarılı olduğu noktalar var mı? Var tabii ki. 16 yıl boyunca elbette ki var. Yok değil. Merkel'in döneminde ırkçılık hortladı. Saldırılar arttı. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirler neticeye baktığımız zaman başarılı değil. Şimdi görüyoruz ki yeni başbakan da Almanya'nın yeni başbakanı çiçeği burnundaki başbakanı Scholz da aynı şekilde Merkel'le aynı siyaseti yürütüyor. Değerli izleyicilerimiz bakın şunu söylememde sanıyorum sakınca yok. İnsanoğlunun sağlığı yani senin benim sağlığım başkalarının iki dudağının arasında. Bu iş bitiyor. Yarın çözülüyor. Şu ilacı bulduk. Bunu yaptık. Şu sıvıyı artık biz bulduk. Bu iş çözülüyor diye neredeyse 2 yılı tamamladılar. 2 yılın ardından görüyoruz ki tablo aynı. Şimdi göreceksiniz bu alınan tedbirlerin hiçbir işe yaramayacak. Şimdi 3. dozu da mecbur hale getiriyorlar. Avrupa'nın genelinde böyle bir kanı var. Hükümetler bu işten kurtuluş olarak bu sıvıları gösteriyorlar. Peki, şimdi insanlar yine bu sıvıları vurduracaklar. Ben Hatice'ye değil neticeye yine bakacağım. Mart ayında ölmez sağ kalırsak Allah ömür verirse bize. Yine ben aynı şeyleri anlatacağım. Bugün anlattıklarımı yarın anlatacağım. Niye? Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Gidişat bu yönde. İnsanların psikolojilerini bozdular. İnsanların ekonomilerini bozdular. Yeni bir dünya düzeni diyorlar arkadaşlar. Çoktan yeni bir dünya düzeni başladı. Büyük sıfırlama diyorlar. Çoktan büyük sıfırlama oldu. Ekonomiler alt üst olmuş vaziyette. İnsanlar demoralize olmuş vaziyette çıkış kapısı arıyor. Siyasetçilerin yaptığı tek bir şey var. Hep söylüyorum beni takip edenler bilir. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Açıyoruz, kapatıyoruz. Yasaklıyoruz, yok bu yasağı kaldırıyoruz. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu anda Almanya'nın yeni başbakanının söylemiş olduğu yeni ne var? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Tablo bu şekilde. Siz de lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi
videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Alınan korona tedbirleri, yeni başbakan, bu sıvıların zorunlu olması gibi konularda lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin.